ben bu yarımadadaki mevzuyu biraz artık çizgi filme benzetmeye başladım. Elbette orada nükleer silahlar var, tehlikeli bir yer. Ama Kuzey Kore lideri orijinal biri. Yani Kim Jong-un. Evet, Kim Jong-un çok orijinal biri. Zaten o balon işini de o başlattı. Çok değişik huyları var değil mi? Evet, değişik huyları var. Mesela benim aklımda en son kalan Putin'i ağırlaması, arabadaki birlikte olan keyifli anları. Arkasından Putin'in uçağa kalktı, havalandı gitti yani. Putin görmüyor artık. Kim Jong-un hala el sallaması. Çok orijinal bir adam. Ve bu Gönül bağı var belki aralarında. muhtemelen zaten yani... Hocam, ama bak Putin dedi ki Amerika onu vurmakla tehdit ettiğinde arkanda ben varım dedi. Onu Evet. söyleyelim. Ya Putin'le arasında çok ayrı bir şey var zaten. Evet. Çöpler Bak de çok iki güzel yol yanında. arkadaşlarımız bir grafik hazırladılar. Şimdi Evet. bak burada hoparlörler var ama bir yandan da işte böyle çöp balonları. Yani ne oluyor? Bize bir anlatsana burada. Ya Çizgi filme benzettin ama yanda da bak DSF var, Evet. görüntüler var. Evet. O çöp ne var bu çöp balonun içinde? Yani tamamen gerçekten koku yayan demek yani? bazı materyaller falan oluyor. Bu tip çöpler oluyor. Bakın görüntü bu, görüyorsunuz. İndiği yerde gerçekten bir koku ve pislik var. Burada Başka şey de var her yani. iki Ben ülkenin- söyleyeceğim sonra. Tamam. Nasıl? Ne olduğunu söyleyeceğim. her iki ülkenin... Söyleyin hocam. ne Söyleyin var? komutanım siz. Sonra sen söyle ben söyleyeceğim. Gizli mi hocam? Heyecanı Niye kalmadı o zaman. Peki. Ne dediniz o zaman? Heyecanı kalmaz diye. Ha, peki az sonra diye. Evet. Her iki ülkenin aslında... Çünkü bu normal bir balon değil de ondan. Hocam havacısınız ya, biliyorsunuzdur. Yok siz öyle söyleyin. yani bebelere balon falan değil onu söyleyeceğim. Sen anlat. Tamam peki. Şuraya geleceğim ben. Sonuçta şuraya geleceğim. Bu her ne kadar biz bunu çizgi filme benzetsek de buradaki gerilim hiç Ben hiç böyle bitmiyor. çizgi film Her gün görmedim bitmiyor. vallahi Türker. Sen nasıl bir çizgi filme benzettin hacım? Kim Jong-un'dan kaynaklı olabilir belki de biraz. Buradaki hoparlör dinletmesi de her gün Gerçi devam çizgi ediyor. film karakteri olabilir Kim Jong-un. Simpsonlar'da oynamış mıdır acaba? Yani bu bir gün bile ara vermiyor bazen, biliyor musunuz bu hoparlör dinletmesi? Ama şurada şuna Hoparlörden ne katılıyorum. çalıyorlar? Müzik dinletiyorlar mesela. Güney Kore kendi müziklerini dinletiyor. Ya ama şimdi müzik dinletiyor derken yani sinir edici bir şey, gıcık edici Tabii bir şey yani mi muhtemelen dinletiyorlar? sinir edici bir şeydir yani. Müzik, kendi müziklerini dinlettiğini Kim biliyoruz. Jong-un vurmuyor mu hoparlörleri? Belki de o füze denemelerini bu yüzden yapıyordur. Hoparlörleri vurmak için yapıyordur. Şuna geleceğim ama. Bir de artık nasıl bir müzik çalıyorlarsa ne kadar illet edici bir şey Ben çalıyor. onu da anlatacağım şimdi. Ay hocam siz her şeyi Komutanım biliyorsunuz. bence siz buyurun. Yok anlat sen Sürekli anlat. az sonralı fragmanlı bir durum söz konusu. Yok. Gelin yok. beraber Bak- anlatalım komutanım. Yok lan, Lütfen Sen beraber anlat anlatalım. Türker'cim, sen anlat. Gel, Peki, yok. tamam. Bu psikolojik harp de onu söyleyeceğim. Tabii yani psikolojik harp zaten birbirlerinin sinirlerini bozuyorlar ama şuna katılacağım. İki ülkenin de büyük handikapları var. Kuzey Kore ne yaparsa yapsın oradaki halkı kapalı kaldığı için bakış açıları hani kimine göre Kapalı kalmıyor, diktatöryeldir de- tüyüyorlar, kaçıyorlar yine. Yani işte çok farklı bir Herkes bakış her açısı şeyi var. biliyor. Şimdi İsmet abi de kızdırmayayım çok Kuzey Kore'yi eleştirerek. Ama Güney Kore halkında da Japon halkında da her ne kadar şu anda siz onları Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın ilişkilerde görseniz de ki Güney Kore Amerika Birleşik Devletleri'nin küçüğü gibi bir yer. Japonya'da öyle ki 1945'teki o nükleer bombadan sonra Japonya'nın bu hale gelmesi büyük gerçekten hani ne diyelim travma. Ama Japon ve Güney Kore gençlerinde yavaş yavaş o Amerikan karşıtlığı da çok fazlaca ilerliyor. Ben Güney Kore'de o kadar olduğunu biliyorum ama Japonya'da daha fazla olduğunu biliyorum. Bu da çok enteresan bir nokta. O yüzden iki Kore ülkesinin de birbirlerine karşı bu sinir bozucu hareketleri, psikolojik harekatları, birbirlerinden adeta öç alırcasına ve bir yandan da ya biz eskiden iki kardeştik ama ne hale düştük minvalindeki şakalaşmaları, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, süreci başka bir yere götürüyor. Sürekli oradaki gerilimi arttırıyor. Ama o gerilim nükleer bombalara kadar ya da burada dünya savaşının başlamasına kadar gider mi? Soru işareti. Benim kendi görüşüm, ben burada bir savaşın çıkabileceğini düşünmüyorum. Burada Kuzey Kore'nin hemen yanında Çin, hemen oradan Rusya'ya biliyorsunuz o meşhur dostluk köprüsü var. Rusya ile kurdukları büyük bir dostluk var. Güney Kore'nin bunu göze alabileceğini düşünmüyorum. Yani Kuzey Kore'nin değil de daha çok bakış açım Güney Kore'nin bunu göze alabileceğini düşünmüyorum. Peki teşekkür ediyorum. Mesut hocam buyurunuz az sonra Evet, az sonra komutanımızı dediniz. bekliyoruz. Neymiş duyalım. Nedir hocam bu psikolojik harp olarak adlandırıyorsunuz? Psikolojik harp. Asap İkincisi, bozmak mı? Ne demek bu? Ne var bunların içinde? Şimdi
şunu alayım müsaade edersen. Alın, Benim ışın kılıcımız, sihirli buyurun. değnekte. Korelilere bunu kim öğretti? Önce oradan başlayalım. Komutanım siz Kore'de bulunmuştunuz değil mi? Evet. Askeri görevde bulunduk. Çok kısa süre. Mesut Hocam bulunmadığı hemen hemen hiçbir Askeri nokta yok. anlaşması. Türkan o Herhangi nasıl bir yer soru? yok. Türker, bir şey söyleyeyim mi? Söyle komutanım. Ben Türk Bir askeriyim. anda evet. Allah beni yetiştiren komutanlarımdan razı olsun. Allah razı olsun. Hepsi. Pek çok Allah razı onurlu görevler verdiler bize. Elimizden geldiği kadar komutanlarımıza icra ettik. Ben gariban Eşref Paşalı Mesut Hakkıcaş'ı nasıl gideceğim Kore'ye? Devletimizi temsilen Türkiye-Kore askeri anlaşmasına gittim. 1996'da. Çünkü çok kalleş bir şey yapıldı Türkiye'ye. Kırıkkale mühimmat fabrikamız patlatıldı. Ve elimizde bugün dünyaya satmışlığımız ki çok önemli şeyler bunlar. Bombalardan elimizde yok. Gittik buradan bomba almaya. Ve bu anlaşmayla beraber şu anda Türkiye ile Kore arasında çok ciddi havacılık ve kara silahlarında ortak işbirliği var. Bundan bir tanesini söyleyeyim, fırtına topu. Bu kadarını söyleyebilirim. Şimdi Peki. bu balon meselesine bu aklı onlara kim verdi? Bu aslında çok Bu yüksek... daha önce hocam önce şunu sorayım. Buyurun. Bu daha önce dünyada eşi benzeri görülmüş bir uygulama Evet, mı? evet. Var evet. mı? Çin aklı bu. Çinliler Amerikalıları madara ettiler. Balonlarla bütün hava sahasını geçtiler. Aynı zamanda istihbarat aldılar onlardan. Çöp mü atıyorlardı hocam? Efendim? Çöp mü atıyorlardı? Hayır, çöp atmadılar. Ama ben yani bu çöpü Çöp, söylüyorum. bakın şimdi bu sadece çöp değil. Buradaki psikolojik harfin içerisinde Yani çünkü istediğiniz an bunu gördük mü dünyada? sizin hava Böyle sahanıza- balonlarla çöp atıldı mı hiçbir yere daha önce? 60'ta olabilirler. Bir şey söylemeyeceğim ama buradaki maksat şu. Bir, sizin hava sahanızı, bütün her şeyinizi aşabiliriz, ülkenizi bombalayabiliriz diyor. Düşünün şimdi sizin ülkenize balon düşüyor. Ve bu normal bir balon değil. Bakın havadan içerisine çöpte koyuyorlar, çaput koyuyorlar ve bakın askerler taşıyor bunu. Bu bir silah. Peki hocam bunu yerleşim yerlerinin üzerine mi atıyorlar yoksa Gübre var mesela içinde meskun bunun. mahalle mi Gübre var. atıyorlar? Yani Gübre var mesela bazılarında. o da işte isterse mikrop atarım diyor. İstersen seni hastalandırırım. Meskun mahalle mi atıyor yoksa böyle dağ Meskun taşı mı? mahallelere de atıyorlar. Şimdi buradaki şey şu, bakın Çin Amerikan hava sahasını geçti. Bu bir infial oldu. İki, Amerikalılar gazoza düştüler. Neden? Amerika'nın en iyi deminki Tu-95'leri avlayan uçağı neydi? F-22. F-22 pilotu gitti, balonu patlattı. Ulan dediler, aferin sana, balonu patlattın yani. Daha Birinci Dünya Savaşı'ndaki Zeppelin'i vurmak gibi. Şimdi gelelim burada demin söylediğim şey ne? Burada biraz sonra göstersin arkadaş. Koreliler ne yapıyor düştüğü yerde? Bakın bu bir defa meteoroloji bilgisi gerekiyor. İstihbarat bilgisi gerektiriyor. Rüzgarı hesaplayıp öyle. Fakat burada çok önemli bir şey gördüm ben. Nedir? Dikkat edin. Koreli dedektör kullanıyor. O dedektör ne biliyor musunuz? Nükleer bir bomba var mı içinde? Serpinti arıyor orada. Hayır düştüğü yerde mi? Tabii. Nasıl? Şu kadarcık bir radyoaktif maddeden bile dışarıya gelebilecek zararlı izotoplar olabilir. Onu Peki arıyorum. Özay abi küçücük bir nükleer parça dahi zerre dahi olsa o diğer tarafa da zarar vermez mi? Çok yakınlar hani Hayır, coğrafya olarak. şöyle hatırla, burada bir hurdacıdan yanlışlıkla bir nükleer madde alınmıştı. Şimdi o parça, o şeyi sen söyledin. Bulunduğu Parçayı yer. alanı bayağı ağır duruma soktuydu. Evet. Yani sonuçta radyoaktif bir sızıntıya yol açar, küçük de olsa. Ki bunlar hani röntgen cihazlarında orada burada kullanılan ve sonra yurt dışına gitmesi gereken Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun denetiminde olan işlerdi. Dolayısıyla da en ufak bir nükleer madde varsa bile, yani çöpün içine zararlı bir şey koydum diye araması çok normal. Bir de bunun için de komutanım, lafınızı böleceğim, şey vardı hatırlıyorum. K-pop Güney Kore'de meşhur olduğu için K-pop'u eleştiren müzikler attılar Kuzey Koreliler balonun içinde. Vallahi bir USB tane- ile attılar mesela. Bir de Yani USB var içinde, balonun içinde. Şöyle, psikolojik harbin şeysi. Burada hoparlör meselesine Bir gelince. saniye hocam bir tamamlasın Özay ya abi. o şey çok doğru. İşte BTS ve BTS. Blackpink diye iki tane grup bütün dünyada müthiş bir Kore salgını başlattılar. Gençler çok seviyor değil mi? Çok, yani aslında teenage denilen o 11-14 yaş aralığındaki grubun çok sevdiği çocuklar ama Biraz cinsiyetsizlik orada evet, var. burada şundan yana eğlenebiliriz.
Hadi bunlar çöpe atmışlar. Amerika UFO vurdum diye Çin'in meteoroloji balonlarını 150 bin dolara falan vurdu tanesini. Evet. Yani o yüzden Ona bu biraz garip bir iş. Ama yani çöp yollama işi de hakikaten sinir bozucu. Yani gıcık etmek için mi yolluyorlar Çok. Özal abi sence? Nedir yani bu? Evinizin Bir tepesinde de çünkü gübrenin hani gelmesi evlerin çok üstüne ilginç. de atıyorlar zannediyorum. onları komik duruma düşürüyorlar. Kamuoyunda Devlet binalarına düşmeye başlamış. Ben sana bir devlete şey- olan güveni sarsıyor. Ya indiremiyor işte. İndiremiyor. Yani normalde o balonların geldiğini fark etmesi ve indirmesi lazım. Ha bir de indirmesi demek onun patlaması ve İçinde ne olduğunu bile Ne içinde ne olduğunu- olduğunu bilemediği Şöyle için düşünelim yapamıyor bir şimdi. şey. Başkent Seul. çok gıcık bir şey yani. Seul'de çok önemli bir devlet binasına böyle bir şeyin geldiğini düşünün. Ve içerisinde hem işte istemediğimiz maddeler ya da bu söylediğim uranyum olursa bir. İkincisi bu tabii Kore halkının psikolojisini bozmak için bir psikolojik harp taktiği. Akıllı bir taktik ama aklı veren Çinliler bence. Asıl mesele şu hoparlörler meselesi. Hoparlörden ne müzik çalıyorlar? Ya da müzik mi çalıyorlar? Ses mi çıkıyor? Nedir yani hoparlörden? Kesin çıkan? Özay Bey gitmiştir. Bu Pakistan'la Hindistan'ın arasında bir no man's land var. Şimdi Hindistan nüfusu Pakistan'dan yüksek tabii. Her iki tarafın askerleri de birbirine gösteri yapıyorlar ve birbirlerine vuracak gibi oluyorlar. Ama nerede 2 metrelik çocuklar var onları koyuyorlar. Biri siyah elbise giyiyor, biri beyaz. Sonunda barışıyorlar. Fakat şimdi diyelim Hindistan tarafında 10 bin, veya 1000 tane var. Abartmayalım, 1000 kişi var burada. Pakistan'dan 100 seyirci gelmiş. Her ikisi de izliyorlar, alkışlıyorlar. Bağırıyorlar Hintliler. Hintliler bağırıyor. 1000 kişinin bağırması başka, 100 kişinin. Pakistanlılar da Hintliler yetiştirmek için hoparlörleri bir açıyorlar. Kur'an-ı Kerim Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu da oradan gelmiş. Demek ki Uzak Doğu'daki kendine mahsus bir taktik propaganda savaşı bu. Kore Savaşı'nda da bu yapılmış olabilir mi? Öyle bir Yok, şey. öyle bir şeyler Hayır, yok. hayır. Kore Yapılmadı, Savaşı'nda değil mi? insanlar birbirini öldürdü hocam. Yok yani Şöyle- sanki bir yerde okumuş. Kore Savaşı 2 tane ayağı vardır. Bir ilk başta çok başarılı olup bayağı ileriye doğru giden. Aslında Kore Savaşı bir dünya savaşıdır. Yani orada sonuçta büyük ordular girdiler. Amerikan hava kuvvetleriyle orada çatışan Müşterek artık harekat. Yani Kuzey Kore, Orada çok Kore büyük değil. zayiat var. Tabii, Şöyle tabii. söyleyeyim. Bir Çin uçağını 17 Amerikan, yani bir Amerikan uçağı düşürüyor Çinliler. Amerikalılar 17 Çin uçağı düşürdüler. O kadar büyük hava muharebeleri oldu. Ama Çok. İlk buradaki dalaşının en asıl başladığı en önemli yerdir orası. Asıl şey, başarı General MacArthur'un dahiyane fikri. Her iki taraftan bu bölgeden amfibik çıkarmayla Çin ordusunu kafese aldılar, çembere aldılar. Bu çok büyük bir harekat. Ama ondan sonra da kendileri çembere girdiler. Orada da Türk Türkler kurtardı ordusu onları Kunuri'de. sayesinde Kunuri'de öyle çıktılar oradan. Şöyle söyleyeyim ama hepimizin konuştuğu şeyin ortak noktası balonla çaput atmak atom hocam, bombası atmaktan iyidir. Mesut Hocam Tabii, tabii. bu olay ne kadar daha devam eder böyle karşılıklı? Çöp Yani- balonudur, hoparlördür der. Şöyle bir şey var. Bakın demin ona gelecektim. Güzel bir soru bu aslında. Bu iki devlet kardeş. Şimdi şurada sıfır noktaya gittik. Hani şu Oğul Buş'un dürbünden ters baktığı yer var ya. Evet. Alana geri. Nasıl o askere gitmiş onu da anlamıyorum. Dürbünü ters kullandı ya. Ters tarafında hani dürbünü bir şey var ya. Burada Koreli asker var. Bu tarafta da Kuzey Koreli. Ama görmüştür kesin. Dünyayı nerede? Ha, burada bak işte gördünüz demin nükleer arıyordu. Askere sordum. Oğlum dedim senin düşmanın kim? Koreli asker dedi komutanım. İşte dedi Kuzey Koreli asker öldüreceğim onu. Evladım dedim siz kardeşsiniz. Zonk oldu böyle çocuk. Yani bir kardeş milleti düşman hale getirmek bu aslında emperyalizmin oyunu. Şimdi normal şartlar altında Almanya birleşti, burası niye birleşmiyor? Asıl soru burada bu. Çünkü Kore'de Japonya'nın emelleri var. Çin'in emelleri var. Rusya'nın emelleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin emelleri var. Ve bütün bu emeller içerisinde harcanan her iki tarafa verilen silahlar var. Peki niye bu kadar çok ülkenin bu iki ülke arasında emeli Burası var? dünyanın en kritik yarımadalarından bir Nedir tanesi. yani bu kadar burada ne istiyorlar? Şimdi orada onu söyleyeceğim. Yeraltı kaynağı mı var? Ne var hocam? Çalışkan insanları var bir defa. Yeraltı kaynakları da var. Ama çok az 56'ya kadar bağımsız olamamış bir devlet.
Şimdi buradaki asıl mesele şu. Oynanan oyun şu. Kuzey Kore'ye bakıyorsun, çok az fakir insanlar. Gerçekten işte Rusya belki ona ne kadar gıda yardımı yaptı bilmiyoruz. Onun karşılığında Putin'e öyle muhabbetle bakması ondan. Açlık sınırında bir millet, varını yoğunu silahlanmaya harcıyor. Öyle mi? Güney Kore'ye baktığımız zaman bütün Amerikan firmalar orada. Şimdi bakın, çok önemli bir hadiseyi anlatacağım. Silahlı kuvvetler bize anlaşma yapmaya gittiğimizde laptopları vermişti. Her iki tarafında, Koreli subaylarında bizimle kullandığımız laptoplar aynı Amerikan markasıydı, tamam mı? Onlar da biz de kullanmayı az biliyorduk. Anlaşma yazıyoruz karşılıklı. Tamam. Bugün ismini vermeyeceğim Kore firmaları dünya elektronik şeyinde ilk üçün içerisinde. Öyle mi? Otomotiv sanayi öyle. Ama İsmet Bey'in söylediği ciddi Amerikan karşıtlığı ve Kore milliyetçiliği vaki. Fakat ne yapsın? Burayı üstün bir şekilde tutuyor ki diğeri ondan üstün olduğunu, zengin, çalışkan insanlar ve çok disiplinli askerler hepsi de. Böyle bir orduyu sen kaybetmek ister misin? Çin'e karşı bunu mayın olarak kullanırsın. Yani bizim kahraman Reşo gibi, Katır gibi. Bunu düşünün, Çinlilere saldırdığını. Öyle mi? Amerika onun için ondan vazgeçiyor. Ama oraya bakın, bu bizim Kıbrıs'ta da aynı. Hocam Bize orada, haksız yerde burada Kıbrıs'ı var, ben anlatmayayım kardeşim. estağfurullah, burada şu çok kıymetli, şu verdiğiniz mukayeseyi yapmak isterim. Bakın, Kore'nin kuzeyinde ve güneyinde tek bir millet var. Tamam mı? Kıbrıs'ta iki ayrı millet var. Evet, Kıbrıs'ta çok diye bir şeyden bahsedemiyorsunuz. Çünkü ana diller farklı vesaire. Yani iki toplum mu, yoksa yani bir Kıbrıs milleti var, bu iki toplum mu hikayesinde. Burada tek bir millet var. Bir araya gelmesine izin verilmez. Öbür tarafta iki ayrı milletten olan Kıbrıs'ı Amerika Birleşik Devletleri, Çıkarları için. İngiltere, Doğu Akdeniz'de istedikleri gibi kullanabilmek için Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Şimdi bu hakikaten kıymetli bir çelişkidir. Yani Kore'yi ayrı tutanların Kıbrıs'ı birleştirmek için aynı milleti birleştirmiyorlar. Farklı milletleri bir arada yaşamaya zorluyorlar. Bu Tam da ben hep bu konuşmamız gereken bakın, çok bir güzel, nokta. çok güzel bir şeye dokundunuz. Jack Straw, eski Dışişleri Bakanı İngiltere'nin, aynen Özay Bey'in söylediğini söyledi. Avrupa Birliği bundan vazgeçmeli dedi. Artık bu oyun devam edemez dedi. Geçen hafta konuştu, evet. Evet. Şimdi C4 dergisinde yayınladık bunu. Ama ben Özay Bey'in söylediğini şurada vurgulamak istiyorum. Buraya Amerika sermaye veriyor, teknoloji veriyor, her şeyi veriyor. Aynı şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetimine para veriyorlar, silah veriyorlar. Öbür tarafta KKTC'yi tanımıyorlar.